Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Solan'in mangasını inceleyeceğim. Haydi o zaman videomuza geçelim. Mangayı alıp okuyup bitirdikten sonra gerçekten çok büyük bir boşluğa düştüm. Aynı zamanda da psikolojikmen bir çöküş yaşadım diyebilirim arkadaşlar. Ve bunun etkisi 2-3 gün kadar sürdü. Yani mangayı bitirdiğim gün akşamı gerçekten çok kötüydüm. Çok kötü şeyler hissediyordum arkadaşlar. Hayatı sorgulamaya başlamıştım. Yine bulunduğum durumu sorgulamaya başlamıştım ve bu da beni psikolojik olarak çok fazla etkiledi. Bunun neden böyle olduğunu videonun ilerleyen dakikalarında konusundan bahsettikten sonra oraya geçiş yapacağım. Birazcık daha ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışacağım sizlere. Şimdi isterseniz bir teknik bilgilerine geçelim. Fiyatlandırmasına, kimin bastığına, sayfa kalitesine, boyutuna falan filan bunlara bir geçelim. Onları anlatalım. Ondan sonra da o kısımlara gelelim. Mangamızın etiket fiyatı 320 TL. Fakat siz bunu gidip gerekli şeylerin kendi sitesinden aldığınız zaman 240 TL gibi bir fiyattan alabiliyorsunuz. Amazon'da da 237 TL gibi fiyatlara bulabiliyorsunuz. Bence gidip kitapçılardan almak yerine bu şekilde internet sitelerinden alarak etiket fiyatından daha ucuza alabilirsiniz diye düşünüyorum ve size de bunu tavsiye ediyorum. Mangamızın boyutuna gelecek olursak arkadaşlar 14.80'e 21 santim boyutlarında şöyle Naruto cildiyle sizlere kıyaslama yapacağım. Az çok kafanızda bir boyut belirecektir. Yani normal klasik mangalardan bir tık daha, hatta bir tık değil arkadaşlar, bayağı bir büyük diyebilirim sizlere. Ve böyle büyük olduğu için de okuma zevkinizi birazcık daha güzelleştiriyor, birazcık daha artırıyor diye bilirim arkadaşlar. Gerçekten okuması keyifliydi çünkü şöyle de göstereyim, onu da bir göstermiş olayım. Şöyle açtığınız zaman paneller kocaman kocaman büyük büyük olduğu için daha güzel, daha fazla zevk alıyorsunuz okumaktan. Öyle düşünüyorum. Ama tabii her zaman tercihim benim şu ciltlerden yanadır. Bu ciltlerde böyle tekli, one shot'lık hikayelerde daha güzel oluyor diye düşünüyorum. Yani tek ciltlik, one shot'lık hikayeler böyle büyük ciltlere basılırsa, her zaman bu şekilde yapılırsa daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. En azından benim tercihim bu yönde. Boyutundan bahsetmişken şimdi sizlere bir de sayfa kalitesinden de bahsedelim arkadaşlar. Sayfa kalitemiz 2. hamur, yani klasik manga sayfası. Sesinden zaten anlayacaksınız. Belli oluyor zaten sayfanın nasıl bir kalitede olduğu. Yani klasik manga sayfası diyebiliriz arkadaşlar. Onun dışında cildimiz tek ciltten oluşuyor. Aynı zamanda da şömizli. Şu şekilde şömizini göstereyim size. Gerçi siz bunları yine yakından da göreceksiniz. Fakat burada da bir ufaktan göstereyim sizlere. Şömizi gerçekten çok güzel. Kapak tasarımı gerçekten çok hoşuma gidiyor benim. Şöyle çıkartayım bir. Şömizini çıkarttıktan sonra da bizi şu şekilde bir kapak karşılıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Biraz parlama yapıyor. O yüzden tam gösteremiyorum ama bunu yakın çekimden siz daha net bir şekilde göreceksiniz. Mangamızı basan yayın evi ise Gerekli Şeyler Yayın Evi. Buradan Gerekli Şeyler Yayın Evi'ne teşekkür edelim. Aynı zamanda da bir parantez açalım ve şunu söyleyelim. Gerekli şeyler. Şu Pumpunu birazcık daha hızlandıralım. Şu seriyi artık bir bitirelim. Ben şu seriyi artık bir başlamak, okumak istiyorum. Yani şu tek ciltlik hikayede bile benim psikolojimi etkilediyse Pumpunu bitirdikten sonra ben nasıl bir psikolojiye bürüneceğim gerçekten çok merak ediyorum. Çünkü Pumpunu okuyanların çoğu çok etkilendiğini söylüyor. Psikolojikmen yıprandığını söylüyor. Yani ben tek ciltlik bu eserinde bile bu şekilde olduysam, bu hale geldiysem o uzun soluklu seride ben ne hale geleceğim gerçekten bilmiyorum. Kendimi o psikolojiye sokmalı mıyım onu da bilmiyorum. Ama okumak da istiyorum arkadaşlar. Çünkü iniyor. Ya kornanı senin ya. Yok arkadaşlar, video çekmek gerçekten zor. Şu an hem sıcak. Bir yandan bu korna çalanlar zıpırt geçiyor. Bir yandan birisi arabayı kökleyip bom 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 diye bağırtıra bağırtıra geçiyor. Sürekli beklemek zorunda kalıyorsun. Oradan birisi bağırıyor, onu beklemek zorunda kalıyorsun. Oradan çocuk ağlıyor, onu beklemek zorunda kalıyorsun. Yani şu video çekmesi de gerçekten zor arkadaşlar. Bu şekilde siz izliyorsunuz 10 dakikalık 15 dakikalık videoları. Çok kolaymış gibi gözüküyor ama öyle değil. Yani benim şu videoyu çekip editlemem, çekmem, buna hazırlanmam, ondan sonra kapağını yapmam, yüklemem falan filan derken benim 1,5-2 günüm gidiyor. Yani siz sadece 10-15 dakika izleyip kapatıp geçiyorsunuz. Belki o kadar bile izlemiyorsunuzdur. Sağdıra 2 dakika 3 dakika izliyorsunuzdur, geçiyorsunuzdur. Ama bu videolar benim gerçekten çok fazla zamanımı alıyor. O yüzden buradan şunu da bir söyleyeyim. İsterseniz videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Yani videolarım en azından sizlere yardımcı oluyorsa ve de izliyorsanız sürekli bir beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim. Neyse, nerede kalmıştık biz? Gerekli şeylere Pumpunu birazcık daha hızlandırması gerektiğini söylemiştim. Başka da o konuda söyleyecek bir şeyim var mı? Bakın şimdi de motor geçiyor. Yapacak bir şey yok, ben devam ediyorum abi. Onun dışında şunu da söyleyebilirim. Birazcık cildimiz sanki kalitesizmiş hissiyatı uyandırıyor bende. Çünkü elinize alıp şöyle salladığınız zaman kapağın üst kısmı, mesela şu şekilde göstereyim, anlayacaksınız. Şimdi şu sayfalar ya, buraya tutup şöyle kaldırdığım zaman şurası düşüyor sağa sola bak. Bak hemen gidiyor, görüyor musunuz? Bence bu kadar kalınlıkta olan bir cildin
bu şekilde savrulmaması gerekiyor. Yani tok bir şekilde olması gerekiyor, durması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bu birazcık bence kalitesizmiş hissiyatı uyandırıyor bende. Bu eserimiz kaç yaş ve üzerine hitap ediyor diye soracak olursanız da bence 18 yaşın üzerindeki kardeşlerim, abilerim, ablalarım okumalı diye düşünüyorum. Çünkü ben 28 yaşında biri olarak bile etkilendiysem küçük kardeşlerim okusa nasıl olur, ne düşünürler bilemiyorum. O yüzden birazcık daha büyüklere önerdiğim bir eser olacak bu. Onun dışında mangakamız ise Inio Asano. Zaten Pun Pun dedik. Onu söyledik. Kaleminden bahsettik. Inio Asano. Zaten Pun Pun deyince aklınıza gelen ilk isim budur. Inio Asano da bu serimizi yazan kişi. Ona da buradan yine özel olarak teşekkürlerimizi iletelim. Şimdi isterseniz bir konusuna geçelim. Konusundan bahsettikten sonra da kendi görüşlerimi birazcık detaylı şekilde anlatayım. Ondan sonra da çizimlerine bakın, gelin videomuzu bitirelim. Let's go. Hikayemiz Meiko adında 20'li yaşların başında olan bir kadının etrafında dönüyor. Meiko bulunduğu durumdan, bulunduğu konumdan, çalışmış olduğu yerden, yani genel olarak kısaca hayatından hiç ama hiç memnun değil. Aynı şekilde erkek arkadaşı da o şekilde hayatlarından memnun değiller. Ve bunun en büyük etkeni, en büyük sebebi ise çalışmış oldukları iş. Aslında Meiko açısından en azından öyle. Ben Meiko açısından anlatacağım size. Meiko çalışmış olduğu işten hiç memnun değil. İşte aslında baktığın zaman çok yorucu bir iş de değil. Sadece sevmediği bir işi yaptığı için hayatından memnun değil. İşi onu yıpratıyor arkadaşlar. Ve gel zaman git zaman artık Meiko bu hayatı istemediği için çok radikal bir karar alarak işinden istifa ediyor. Ve hikayemizde aslında buradan sonra başlıyor arkadaşlar. Hikayeyi okurken karakterlerin duygularını okurken resmen yaşadım diyebilirim arkadaşlar ki halen de yaşamaktayım. Ve bence şu an günümüz Türkiye'sinde çoğu insan, çoğu genç bu duyguları yaşıyordur, yaşamaktadır diye düşünüyorum arkadaşlar. Nasıl duygular bunlar? Yani şu an çalışan arkadaşlar için söyleyeyim. Çalışanlar bence şu an halinden memnun değildir, işinden memnun değildir ama mecburiyetten sürekli gidip gelmek zorundalar ve bundan dolayı da iş, biliyorsunuz ki bizim ülkemizde iş saatleri çok fazla ve bundan dolayı da hayatımızın çoğu hep iş yerlerinde geçmekte. Ailemizden çok aslında iş arkadaşlarımızı görüyoruz. Evimizden çok iş yerinde bulunuyoruz. Bundan dolayı da artık insan ister istemez bir zaman sonra yıpranmaya başlıyor. Aynı işte karakterlerimiz de bunları o hikayede yaşıyorlar. Biz de bu hikayedeki o yaşantıyı okurken aynı şekilde tekrardan kendi hissiyatlarımız gün yüzüne çıkıyor. Bu normal bir şekilde bizi etkileyecekken ekstra etkiliyor diyebilirim. En azından bende o şekilde olmuştu. Şöyle bir şey de var arkadaşlar. Ne kadar bu sistemden kaçmaya çalışırsanız çalışın. Doğuştan veya bir yerden, babadan veya bir yerden bir piyango bir şey vurmamışsanız, ultra zengin değilseniz sıfırdan o seviyelere çıkmanız çok zor oluyor. Binde bir belki çıkanlar oluyordur. Onlar da çoğu belki illegal yolla çıkıyordur. İllegal yolla çıkmayan, temiz bir şekilde çıkan da çok az kişi vardır diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz neler düşünüyorsunuz bu konuda. Solanin'den bahsedeceğim derken başka yerlere girdik arkadaşlar. Birazcık hayati şeylere girdik. Aslında Solanin de tam bu noktalara değiniyor arkadaşlar. Tam bu noktalara atış yapıyor. 20'li yaşlarda olan gençlerin hem gelecekteki kaygılarını, hem şu anda bulunmuş oldukları konumdaki mutsuzluklarını, hem sevgili olarak aşk meşk işlerindeki sıkıntılarını, hem arkadaşlıklarıyla olan ilişkileri çok güzel bir şekilde işleyen bir manga olmuş diyebilirim arkadaşlar. Yani ilk defa one shot bir hikaye okuyup da bu kadar çok etkilendim arkadaşlar. Bilmiyorum. Bunu kimlere tavsiye edebilirim? Bir kere kesinlikle yine söyleyeyim. Küçük kardeşlerime asla ve asla tavsiye etmem. Büyük kişilere, yaşıtlarım olan kişilere de şu şekilde tavsiye edebilirim. Canınız biraz böyle sıkılmak istiyorsa, kendinizi biraz psikolojikman yormak istiyorsanız alın okuyun. Yani Solanin hem one shot'lık bir eser, yani tek çırpıda okuyup bitirdiğiniz zaman rafa kaldırabiliyorsunuz. Hikayemiz bir ciltle başlayıp bitiyor. Başka da ne söyleyebilirim bu cilt özelinde? Çizimlerine gelecek olursak, çizimleri de yine Asano'nun klasik çizimleri. Pun Pun'da görmüş olduğumuz o silüetlerin, insan silüetlerinin, insan yüzlerinin çizimleri de aynı burada da var. O şekilde Inio Asano'nun tarzını burada da hissedebiliyorsunuz. Ve bence yine burada da çok güzel kalemini konuşturmuş. Hem de hikayesini de çok güzel konuşturmuş. Benim çok beğenmiş olduğum bir eser oldu arkadaşlar. Şu an one shotlarım arasında ilk 3'e girdi. Belki de birinci bile olabilir. O derece yerleşti diyorum sizlere yani arkadaşlar. Başka da bu eser hakkında söyleyebileceğim bir şey var mı? Hayati konulara dönecek olursak aslında konuşacağım yine çok şey var ama uzar gider bu arkadaşlar. O yüzden çok da uzamasını istemiyorum bu videonun da. Şimdi siz isterseniz bir kapağına şömsiz haline yakından bir bakın gelin. Ondan sonra da videomuzu bitirelim. Sizlere ben bir yolcu diyeyim. Haydi let's go.
Evet, bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım bu video sizlerin hoşuna gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse bir beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim. Aynı zamanda da kanalıma abone değilseniz abone ol butonuna da basarsanız çok sevinirim. Bir de yorum yapmak isterseniz de algoritmaya güzel bir tokat atmış oluruz. Ve videomuzu iyice ön plana çıkartmış oluruz kardeşlerim diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Ben kaçıyorum. Adios amigos.